Dünyamız garipliklerle dolu ancak çok azı okyanusun dibinde yaşayan 10 bacaklı, zırhlı tanklar kadar gariptir. İstakozu hayal edin. Eğer onu lüks bir restoranda tabakta görmeseydiniz ve bir bilim kurgu filminde uzay gemisinden inen bir yaratık olarak görseydiniz, hiç yadırgamazdınız. İskeletlerini vücutlarının dışında taşıyan, idrarlarını yüzlerinden yapan, ayaklarıyla tat alan ve midelerinde dişleri olan bir canlıdan bahsediyoruz. Ancak ıstakozların en ilginç yanı sadece tuhaf anatomileri değil. Onlar doğanın en temel kuralı olan yaşlanma ve ölüm kavramına biyolojik olarak kafa tutuyor. İstakozlar, eklem bacaklılar şubesinin kabuklular alt sınıfına aittir. Yani biyolojik olarak bakıldığında, bahçenizdeki örümcekler veya mutfağınızdaki hamam böcekleriyle okyanustaki balıklardan daha yakın akrabadırlar. Vücut tasarımları milyonlarca yıl içinde zirveye ulaşıp "Tamam, bundan daha iyisini olamaz." diyerek kalemi bırakmış gibidir. Yaklaşık 140 milyon yıldır, yani dinozorlar dünyada gezinirken bile ıstakozların ataları aşağı yukarı bu formdaydı. Bu tasarımın merkezinde ise dış iskelet bulunur. Bizim gibi yumuşak dokuları içeride, kemikleri dışarıda olan canlıların aksine ıstakozlar organlarını koruyan sert, kitinden yapılmış bir zırhın içinde yaşarlar. Bu zırh harikadır. Onları avcılardan korur, kaslarına tutunma noktası sağlar ve onları okyanus tabanının şövalyeleri yapar. Ama bu zırhın ölümcül bir kusuru vardır: esnemez. Bu, ıstakozun hayatındaki en büyük trajedidir. Anatomilerine daha yakından bakarsak işler iyice garipleşir. Bir ıstakozun beyni tek bir yerde toplanmamıştır. Evet, gözlerinin arkasında bir beyinleri vardır ama sinir sistemleri vücutlarına yayılmıştır. Karnında, hatta bacaklarında bile mini beyinler diyebileceğimiz sinir düğümleri bulunur. Yani bir ıstakozu kafasından vursanız bile bacakları hala ne yapması gerektiğini biliyor olabilir. Daha da tuhafı kanlarıdır. İnsan kanı kırmızıdır çünkü oksijeni taşımak için demir bazlı hemoglobin kullanırız. Istakozlar ise okyanusun soğuk derinliklerinde daha verimli olan bakır bazlı hemosiyanin kullanır. Bu yüzden oksijenle temas ettiğinde kanları uzaylı mavisi bir renge dönüşür. Ve tabii ki o meşhur kıskaçlar. Genellikle biri büyük ve küt olan kırıcı, diğeri ise ince ve keskin olan kesici kıskaçtır. Kırıcı kıskaç o kadar güçlüdür ki santimetre kareye 45 kilogram basınç uygulayabilir. Bu bir insanın kolunu kırmak için yeterlidir. Ancak bu güçlü zırhın içinde bir ıstakozun hayatı aslında sürekli tekrar eden bir korku filmidir. Sorun şudur: siz büyüyorsunuz ama eviniz büyümüyor. Sert dış kabukları esnemediği için bir ıstakoz büyümek istiyorsa mevcut zırhını terk etmek zorundadır. Bu sürece kabuk değişimi denir ve doğadaki en yorucu, en tehlikeli işlemlerden biridir. Süreç başladığında ıstakoz eski kabuğunun altında yeni, yumuşak bir kabuk oluşturur. Sonra eski kabuğun suyunu çeker, kaslarını küçültür ve kendini kelimenin tam anlamıyla eski derisinden dışarı söküp atar. Bu sadece bir ceket çıkarma işlemi değildir. Midesinin iç astarını, sindirim dişlerini ve hatta gözlerinin korneasını bile geride bırakıp yenisini üretmek zorundadır. Eski kabuktan çıktığında ıstakoz tamamen savunmasızdır. Yumuşak bir jöle gibidir. Yürüyemez, kendini savunamaz. Kendi türü de dahil olmak üzere her şey onu yiyebilir. Bu yüzden yeni kabuğu sertleşene kadar saklanmak zorundadır. Ayrıca bu yeni kabuğu şişirmek için tonlarca su yutar. İşte burada ilginç bir paradoks var. Istakozlar yaşlandıkça büyürler. Büyüdükçe daha büyük bir kabuğa ihtiyaç duyarlar. Kabuk ne kadar büyükse onu değiştirmek o kadar zordur ve her değişimde ölüm riski artar. Burada herkesin aklına gelen o büyük soru beliriyor: İstakozlar gerçekten ölümsüz mü? Cevap: teorik olarak evet, pratik olarak hayır. Bunu anlamak için önce bizim neden yaşlandığımıza bakalım. İnsan hücreleri her bölündüğünde DNA'mızın ucundaki telomer adı verilen koruyucu başlıklar kısalır. Zamanla bu telomerler o kadar kısalır ki hücreler artık bölünemez ve yaşlılık dediğimiz hasarlar birikir. Sonunda organ yetmezliği ve ölüm gelir.
İstakozlar ise bu kuralı ihlal eder. Onların hücrelerinde telomeraz adı verilen bir enzim yetişkinliklerinde bile aktif kalmaya devam eder. Bu enzim telomerleri sürekli tamir eder. Bu sayede ıstakoz hücreleri teorik olarak sonsuza kadar genç kalabilir ve bölünmeye devam edebilir. Bu duruma ihmal edilebilir yaşlanma denir. Bir ıstakoz 5 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa aynı enerjiye, aynı üreme kapasitesine ve aynı hücre kalitesine sahiptir. Hatta yaşlandıkça daha doğurgan olurlar. Bizim gibi zayıflamazlar, sadece büyürler. O halde neden dünyayı ele geçiren 500 yaşındaki dev ıstakozlar görmüyoruz? Çünkü biyolojik ölümsüzlük, ölümsüzlük demek değildir. Istakozlar hastalıktan ölebilir, avlanabilir veya en yaygını, kendi başarılarının kurbanı olabilirler. Hatırlarsanız ıstakozlar büyüdükçe kabuk değiştirmek zorundadır. Ancak devasa bir boyuta ulaştığınızda o dev kabuğu değiştirmek için gereken metabolik enerji o kadar fazladır ki ıstakoz bu enerjiyi toplayamaz. Kabuğunu değiştiremez. Kabuk üzerinde parazitler birikir, bakteriler sızar ve ıstakoz sonunda yorgunluktan ve enfeksiyondan ölür. Yani teknik olarak yaşlılıktan değil, büyümenin getirdiği lojistik sorunlardan ölürler. En yaşlı bilinen ıstakozların 140 yaşına kadar yaşadığı tahmin ediliyor. Bu, tabağınızdaki yemeğin büyük annenizden daha yaşlı olabileceği anlamına gelir. İstakozların insanlık tarihindeki yolculuğu da en az biyolojileri kadar gariptir. Bugün pahalı restoranların simgesi olan bu canlı birkaç yüzyıl önce deniz hamam böceği olarak biliniyordu. 17. yüzyıl Amerika'sında Massachusetts kıyılarında o kadar çok ıstakoz vardı ki, fırtınalardan sonra sahiller yarım metre yüksekliğinde ıstakoz yığınlarıyla dolardı. İnsanlar bunları yemekten bıkmıştı. Istakoz tarlalarda gübre olarak kullanılıyor, hapishanedeki mahkumlara ve kölelere veriliyordu. Hatta o dönemde hizmetçilerin sözleşmelerine haftada 3 kereden fazla ıstakoz yedirilemez maddesi konulurdu. Çünkü bu zalimce bir muamele olarak görülüyordu. Peki ne değişti? Trenler ve konserve teknolojisi. 19. yüzyılda demiryolu şirketleri iç kesimlerdeki insanlara, yani ıstakozun ne olduğunu bilmeyenlere bunu egzotik bir deniz ürünü olarak pazarlamaya başladı. İnsanlar tadını sevdi. Talep arttıkça fiyat arttı, fiyat arttıkça statü sembolü haline geldi. Bugün okyanusun dibinde çöp yiyen bir eklem bacaklıya sırf pazarlama stratejileri yüzünden servet ödüyoruz. İnsan psikolojisi gerçekten büyüleyici. Bu hikayenin karanlık bir tarafı da var. Istakozları genellikle canlı pişiriyoruz. Bunun nedeni öldükleri anda vücutlarında hızla çoğalan zararlı bakteriler ve etin bozulmasıdır. Ama soru şu, acı çekiyorlar mı? Yıllarca bilim insanları, hayır, beyinleri çok basit, sadece refleks gösteriyorlar, dedi. Ancak son araştırmalar bu kadar da kesin konuşmuyor. Istakozların merkezi bir beyni olmasa da karmaşık bir sinir sistemleri var ve zararlı uyaranlardan kaçınmayı öğreniyorlar. Bazı ülkeler ıstakozların canlı haşlanmasını yasakladı bile. Bir ıstakozun acı kavramı bizimki gibi olmayabilir. Duygusal bir travma yaşamıyor olabilirler ama fiziksel stresi ve kaçma dürtüsünü hissettikleri kesin. Bu da tabağımızdaki yemeğin etik boyutunu biraz daha karmaşık hale getiriyor. Sonuç olarak ıstakozlar sadece tereyağına batırılacak bir deniz ürünü değil, doğanın en dayanıklı ve en garip deneylerinden biridir. Onlar 100 milyonlarca yıldır okyanus tabanında zırhlı kıyafetleriyle dolaşıyorlar. Hücrelerinde ölümsüzlüğün sırrını taşıyorlar ama fizik kuralları ve enerji yasaları yüzünden ölüme mahkumlar. Belki de ıstakozlara bakarken hissetmemiz gereken şey açlık değil, biraz saygıdır. Çünkü biz insanlar yaşlanıp, derimiz kırışıp, hücrelerimiz pes ederken, okyanusun derinliklerinde bir yerlerde 100 yaşında bir ıstakoz hala gençliğinin zirvesinde bir sonraki zırhını hazırlıyor olabilir. Ve kim bilir, belki de biz yok olduktan uzun süre sonra bile onlar okyanus tabanında yürümeye devam edecekler.